Merhaba, Nordic Runes'un bugün arkeolojik gelişmelerini konuştuğumuz bölümünü çekiyoruz. Bugün 5200 yıllık tekneden bahsedeceğiz. Olay Kuzey Amerika'da gerçekleşiyor. Lake Mendota bölgesinde. Tek parça halinde büyük ağaç gövdelerinin böyle kazılarak yapıldığı falan, simetrik olarak da muhteşem bir simetriye sahip olduğu söylenen bir tekne bulundu. Karbon testleri yapılarak yaşı tespit edildi. Kuzey Amerika'da o dönemde yaşayan topluluklar için avcı toplayıcı ifadesi kullanılıyordu. Şimdi bir kere bu gelişmeyle bu insanların avcı toplayıcı olmadığını anlamış olduk. Bir kere adamlar planlama yapıyorlar ve o döneme göre tabii mühendislik falan sergiliyorlar. Gerçekten önemlisi göl ulaşımına hakimler yani. Organize bir yerleşimden falan bahsediliyor. Tabii ki bilmiyoruz yani ritüel olarak törensel bir şey yaptıkları için mi o kadar mükemmel bir şekilde bulunduğu. Onu tabii konuşmak için çok erken. Ama demek ki medeniyet öyle Mısır Mezopotamya hattından ibaret değilmiş. 5200 sene dediğiniz zaman o büyük Gize piramitini falan geçiyorsunuz bu arada. Şimdi bu burada bir dursun. Şöyle bir şey oldu. 1400 yıllık Zopotek mezarı bulundu. Bu olay da Meksika'da oluyor. Zopotek uygarlığı hakkında biraz bilgi vereyim. Orta Amerika'da eskiye dayanan bir uygarlık Zopotekler. Mezarda dev bir baykuş figürü bulundu. Şimdi tabii ki çok doğu temelli öğretilerde olsun, inanışlarda olsun, mitlerde olsun kuşlara yüklenen böyle spiritüel bir takım anlamlar var. Bununla daha önce çok karşılaşıyoruz zaten bilinen bir şey ama Zopotek uygarlığının dönemini düşünürsek ve onların da aynı şekilde baykuş üzerinden bu anlamı kullanmış olmaları çok muhtemel. Yani aslında ölümden sonraki hayat, ölüm, işte yeraltı dünyası olsun ya da ruhani bir geçiş olsun. Bu tarz temaları kullandıkları için bir kere bu mezar öyle normal bir mezar değil. Mezarda duvar resimleri var. Çok güzel semboller falan var. Bu da bize o dönem yaşamış bu kişinin rahip ya da böyle ruhani bir liderden birine ait olduğunu gösteriyor. Ve Zopotekler ölümü öyle son olarak değerlendirmiyorlarmış. Böyle düşünen sadece Mısır medeniyeti değilmiş demek ki. Bunu daha kaçıncı gelişmede daha anlayacağız zaten bilmiyorum. Bu zamana kadar ilkel olarak adlandırılan birçok şeyin ilkel olmadığıyla yüzleşiyoruz. Bu iki gelişmede de bence görmemiz gereken büyük tablo şu yani. Bir kere birinde dönemine göre incelediğiniz zaman müthiş bir mühendislik örneği var. Diğerinde de çok güzel bir şekilde spiritüel, sembolik bir akıl kullanımı var. Bir kere bu ikisini yapan hiçbir topluluk için ilkel diyemezsiniz. Bu iki gelişmenin birbirini destekler nitelikte olması ve aynı döneme tekabül etmesi çok güzel oldu. O yüzden hemen videosunu çektik, paylaştık, konuştuk. Yine gelişme oldukça görüşürüz.